Merhaba arkadaşlar, Ev Modu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere marketten almış olduğum 1 kiloluk tereyağı hem derin dondurucuya atacağım. Uzun ömürlü yemeklerde kullanabilmemiz için. Onun için bu kutuya koyacağım arkadaşlar. Bir parçasını da cam kutuya eriteceğim. Normal kahvaltılarda kullanabilmemiz için. Şimdi öncelikle buna 200 gram koyacağım. Kalanı buna halledeceğim arkadaşlar. Bunun içerisine su koyacağım. Suyu kaynatacağım. Ve içerisinde tereyağı döktükten sonra üzerinde şu şekilde bekleteceğim ocağın üzerinde ve eriyecek. Eridikten sonra yine soğumaya bırakacağım ve en sonunda buzdolabına atacağım. Dediğim gibi bunda da küp doğrayıp derin dondurucuya atacağım. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Öncelikle eritme işlemlerine başlıyorum. Şimdi dostlar tereyağımızın aşağı tarafında zaten şurada her bir hazneyi bizi ayırmışlar. 100'er gramlık halinde ona bölmüşler. Ben 200 gramını ilk önce keseceğim. Dediğim gibi eritmeye başlayacağım. Hemen ilk kesmeye başlayalım. Bu arada tereyağımızı buzdolabında tuttum. O yüzden bıçağıma da yapışmayacak, erimeyecek şekilde siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da ikiye bölelim. Daha kolay erisin, içine girsin. Şimdi arkadaşlar bunu dediğim gibi suyun içerisinde, suyun üzerinde buharda bekleteceğim ve erimesini sağlayacağım. Dostlar şu anda buhara bıraktım. Buharda bu tereyağımızın erimesi için altında kısa getirdim hemen hemen. Bir suyumuz biraz ısınsın diye bekletiyorum. Bu eriyecek. Hiçbir şekilde tencere veya tavaya müdahale yani maruza bırakmayacağız. Dediğim gibi buharda yapacağız. Bunu ilk kez deniyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Bu şekilde normal kahvaltılarda kullanabileceğimiz bir tereyağı, margarini sürmelik haline getireceğim. Hemen biz bu arada diğer işlemimize başlayalım. Buzluğa atacağım tereyağımı. Şu dilimler halinde yani küp şeklinde. Tabii ki siz kendi şeklinize yani siz nasıl istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ben yaklaşık olarak ikişer üçer santim küp halinde yapacağım. Hızlı bir şekilde keselim. Tereyağımız erimeden işlemlerine dönelim. Bu sayede tereyağımızı uzun ömürlü tutacağız. İstediğimiz zaman yemeklerimizi atmak için sadece bir küp, iki küp artık yemeğimize göre, keyfimize göre, zevkimize göre alıp yemeğimizin içerisinde katabiliriz. Bakın hemen erimeye başladığı için elimi çabuk tutmam gerekiyor. Şunu yan tarafa attım. Buradan hızlı bir şekilde kağıtlarından kurtarıp küp küp doğrayacağız arkadaşlar. Doğradığımız tereyağları da hızlı bir şekilde kabımızın içerisine atıyoruz.
Normalde tereyağı aslında çabuk bozulur. Ekşime yapar. Küflenme yapar arkadaşlar. O yüzden eskiler tuza basar. Tuza karıştırır. O şekilde saklarlar. Aslında tuzlu bir şekilde yapacaktım. Hemen bu kadar yetti. Bir kabımızı doldurduk. Dostlar bir kap doldu. Bu arada bunlar derin dondurucuya dayanıklı, zaten bu amaçla yapılmış. A101'den de BİM'den de satın alabilirsiniz böyle bir şeyleri. Hemen kapatalım. İlk partimiz tamamdır. Buzluğumuza atalım. Sıradaki işlemimize devam edelim. Bir tane daha çıkardım. Koyarken biraz böyle elimize açıyoruz. Çünkü buzda buzdolabına gireceği için, buzluğa gireceği için yapışır. Kullanmamız zor olur. Donacağı için. Dilerseniz daha büyük dilimler de yapabilirsiniz. Kullanım sıklığınıza ya da olayınıza bağlı bir şey var arkadaşlar. Bu küp hali bana yeteceği için daha fazla büyük yapmak istemedim. Bu da tamam. Son kabımızı çıkardık. Gayet de fazla oldu. İster yemeklerimize, ister tatlılarımıza kullanacağımız zaman çıkartabiliriz hemen. Hızlı bir şekilde zaten eriyecektir. Bu da sonuncu oldu arkadaşlar. Ellerimi de görüyorsunuz. Çabuk eridi. O yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Bu işlemi yaparken fazla bekletmeyin. Arkadaşlar buzluğa koyduğumuz ürünlerde artık işimiz bitti. Bu arada derin dondurucu kullanıyorum ben. Ve derin dondurucu maksimum moda getirdim. En azından 1-2 saat maksimumda çalışması ve tereyağların, yani koymuş olduğum tereyağların artık bir kalıp halinde erimeden durmasını sağlamak için yapıyorum. Bu arada ocağa koyduğumda eridi. Daha fazla eritmemizin bir manası yok. Hemen altını kapatıyorum arkadaşlar. Bu burada şöyle söylüyorum, normal bir donmasını sağlayacağız. En azından bir sana yağ gibi ya da işte kahvaltıda kullandığımız yağ gibi donmasını sağlayacağız. Donduktan sonra da ve soğuduktan sonra da buzdolabına atacağız arkadaşlar. Bunu da gündelik, sürmelik, işte dilerseniz reçellerde, dilerseniz diğer tatlılarınıza kullanabileceğimiz bir mod haline getirdik. Arkadaşlar bunu şimdi ocağımızın üzerinden almamız gerekiyor. Dikkat edin, sakın ama sakın çıplak elle tutmayın. Bir bez yardımıyla tutarsanız
Çünkü elinizin yanması ve tereyağı dökmeniz gibi bir risk söz konusu. Dostlar, erittiğim tereyağı da oldu. Şu an görüyorsunuz cıvık halde. Bunu burada tutacağım. Donduğu zaman da buzdolabına atacağım. Kapağını kapatacağım. Kahvaltılarda ideal bir şekilde kullanıma başlayacağız. 1 kilo yağdan 3 tane derin donduruculuk, 1 tane de kahvaltılık oldu. Yağımızı tam bir gün dolapta beklettim. Gördüğünüz gibi kıvamını aldı. Bildiğiniz sürmelik margarin yağ misali, hem de cam kavanozda. Biraz daha alt tarafı donacak. Şöyle gördüğünüz zaman. Ama mükemmel oldu. Bunu kahvaltılarınıza sürmelik rahatlıkla kullanabileceğiniz bir olay geldi. İsterseniz daha büyük yapabilirsiniz. Cam kavanozu yapın mutlaka. Hem sağlıklı olur hem de buharda eritme esnasında sıkıntı yaşamazsınız. Kanalımıza abone olduğunuz için, like attığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.